Merhabalar, Hobilerim Örgü kanalına hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra yine birlikteyiz hanımlar. Şimdi güzel bir model yapacağız. Eğer şöyle göstermek istiyorum, bu eski bir kutu. Eski kutunun içerisinde eski ipler var. Bunu da bana teyzem verdi. Eğer elinizde varsa siz de bugün bu iplerinizi değerlendirebileceksiniz. Bugün bu iplerle güzel bir dantel çalışması yapacağız. Elinde bu ipler olan, annesinin elinde olan varsa bu videoyu kaçırmasın. Hemen şöyle göstermek istiyorum. İpleri belirtmek istiyorum. Bu bir ip tanıtım videosu değildir. Sadece sorulduğu için söylüyorum. Siz modelleri kullanmış olduğunuz bütün dantel iplikleriyle yapabilirsiniz. Biz bugün elimizde kalan bu eski iplerimizi hem değerlendireceğiz hem de geri dönüşümü sağlayıp güzel bir model yapacağız. Hemen kameramı ayarlayacağım ve geri geleceğim. Modeli kurmaya birlikte başlayacağız. Evet, kutumdan şu an 2 tane ipimi aldım ve biliyorsunuz bu ipler 60 numara ve çok ince ipler. Eskiden kullanılan dantel iplikleri. Bu ipliklerimizin 2 tanesini bir araya getirerek daha kalın bir ip elde edeceğiz ve modelimizi bu şekilde kuracağız. Ellerim için özür diliyorum. Hep kamerada da çıkıyor, şu an ben de görüyorum. Biraz boya badana geri dönüşüm videoları, geri dönüşümle uğraşırken eller bu hale geldi. Evet, eğer elinizde böyle ince ipleriniz, bu marka olur, başka marka olur, elinizde var ve benim ördüğüm modelleri beğeniyorsanız siz de benim gibi hemen 2 tane ipinizi yan yana getirip istediğiniz kalınlıkta bir ip elde edebilirsiniz. 2 tane ipimizi yan yana getirdik. 2 iple birlikte öreceğiz. Ben daha önce de birçok çalışmamı ip bulamadığım zamanlarda bu şekilde ince ipler kullanarak ördüm. Gayet de güzel oldu. Örmesi de kolay. Tığımın ucuna bir zincir ilmeği attım. Kameramı da yakınlaştırdım. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 adet zincir çekiyorum. 12 tane zincirimi çektim. Tam dibine, tam sondaki zincire değil, bir ileriki zincirden kapatarak küçük bir halka oluşturuyorum. Böyle küçük bir halka oluşturdum. Bir zincir çekiyorum ve halkama geri dönerek sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toplamda halkamın içerisine 24 adet sık iğne ile dolduruyorum. Halkamın içerisine toplamda 24 tane sık iğne ile doldurdum. Buradan 1, 2, 3 adet zincir çekiyorum. Bu 3 zincir benim birinci trabzanım. Tığımın başına ipimi bir kere aldım. Bir yanındaki sık iğneye batıyorum ve 3'te çıktığım bir trabzan yapıyorum. Yan yana 2 adet trabzanım olmuş oldu. Buradan 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sık iğne atlıyorum. Hemen yanındakine batıyorum ve bir yanındakine yine yan yana 2 tane trabzan yapıyorum. Arada bir tane sık iğnemiz var hanımlar. Tekrar 1, 2, 3 çekmiştim ama dolanırken gergin olacağını düşünüyorum. Bir artırdım 4. Bir sık iğne atladım. Tekrar yan yana 2 tane trabzan yapıyorum. Şimdi sık iğnelerimin etrafını bu şekilde dolanacağım. 1, 2, 3 grup yaptım. Toplamda 8 adet trabzan grubum olacak bu şekilde. Yuvarlağımın etrafını dolandım. Dolandığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane trabzan grubumu oluşturmuş oldum. Buradan bir zincir çekiyorum ve hemen yanındaki trabzanın üzerine sık iğne yapıyorum.
Araya sık iğne yapıyorum. 1 ve 2. 2 tane sık iğne yaptım. 3 adet zincir çekiyorum. Yine aynı ara boşluğa 1 2 tane sık iğne yapıyorum. Sık iğne ve kirpik yapıyoruz ara geçişlerine. Trabzan üzerlerine de sık iğne yaparak bir sırada bu şekilde dolanacağız. Hemen aradaki zincirime 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3. Hemen kapatıyorum kirpiğimi. 1 2. Şimdi sık iğne ve kirpikler yaparak bir sırada bu şekilde dolanıyoruz. Sık iğne ve kirpiklerimi yaparak modelimi bir sıra dolandım. Buradan 3 zincir çekerek tekrar yukarı çıkıyorum. Bu 3 zincir benim yine alttaki ilk trabzan. Tığımın başına ipimi aldım. Yine bir alttaki trabzanın üzerine gelen sık iğneme bir trabzan daha yaptım. Arada geçerken 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekiyorum. Hemen diğer trabzanların üzerine gelen sık iğneme 2 tane daha trabzan yapıyorum. Şimdi burada geçerken ben 7 adet zincirle geçtim. Eğer gergin olursa sizin ipinizle modeliniz bir zincir artırabilirsiniz. Tekrar 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane zincir çektim. Alttaki trabzanın üzerine yine 2 adet trabzan yapıyorum. Modelimin etrafını bir sırada bu şekilde dolanıyorum. Sıramı dolandım, tamamladım. Başladığım yerle birleştirdim. Tekrar bir üst sıra için 3 zincirimi çektim. Alttaki 2 adet trabzanımı yapıyorum. Hemen tığımın başına ipimi aldım. Aradaki zincirime trabzan yapıyorum. 1 2 3 ve 4. 4 adet trabzan yaptım zincir ağıma. Arada bir zincir çekiyorum. Tekrar 1 2 3 ve 4. 4 tane daha trabzan yaptım. Alttaki 2 trabzanımı yapıyorum. Şimdi bütün ara boşluklarıma 4 trabzan, 1 zincir ve 4 trabzan yaparak trabzanlarla doldurarak bir sıra daha dolanıyorum. Sıramı dolandım, tamamladım. Başladığım yerle birleştirdim. Benim tığım ipime göre birazcık kalın kaldı. O yüzden böyle biraz ayrık ayrık durabilir ama siz de ipinize göre tığınızı ayarladığınızda sorun yaşamayacaksınız. Bu alttaki 2 trabzanı yine tekrarladım. Arada 5 adet zincir çekiyorum. Siz modelin kendi duruşuna göre ayarlayın. Burada 1 2 3 4 zincir çekip bir boşluk yapmıştım. O boşluğuma bir adet trabzan yaptım. 4 tane zincir çekiyorum. Tekrar aynı boşluğa bir adet daha trabzan yaptım. Böylelikle buraya bir V oluşturmuş oldum. 5 zincirle yine bu alttaki 2 trabzanın üzerine şuradan sayabilirsiniz de 1 2 3 4 5. trabzana denk gelir. 2 trabzan yapıyorum yan yana. Şimdi modelimi bir sırada bu şekilde dolanacağım hanımlar. Sıramı dolandım. Modelimi şöyle elimden bıraktım ki daha net görün diye. Buradan bir üst sıradan devam edeceğiz. Hemen başladığım yerle birleştirdim. Bir üst sıra için ipimi burada 2 trabzan arasına alıyorum. Başlangıcımı 2 trabzan arasına kilitledim.
5 adet zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Tığımın başına ipimi aldım. Bu trabzanlar arasında oluşturmuş olduğum V'min içerisine trabzan yapıyorum. Bu 1, 2, 3, 4. 4 adet trabzan yaptım. Buradan 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 zincirimi çektim. Tekrar aynı boşluğuma 1, 2, 3 ve 4 adet trabzan yapıyorum. 5 adet zincir çekiyorum. Hemen iki trabzan arasına kilitliyorum. Şimdi modelimi bir sırada bu şekilde dolanacağım. Sıramı dolandım, tamamladım. Başladığım yerle birleştirdim. Tekrar modelimi bıraktım ki daha iyi görmeniz için. Bu yapmış olduğunuz sıraları artırma işlemi yaparak iç kısımdan 2 sıra daha tekrarlayacağız. Hemen 5 zincir çekerek yukarı çıkıyorum. Tığımın başına ipimi aldım. Alttaki 4 trabzanımı tekrarlıyorum. Evet, kamerama bakıyorum diye ipimin katına girdim. Örmesi kolay hanımlar. Hiçbir zorluğu yok. Yani 2 kat ip örülebilir mi demeyin. Alttaki 4 adet trabzanımı yaptım. Şimdi bu iç kısımdan trabzan artırması yapacağım. Trabzan sayımı 6'ya çıkaracağım. 5 ve 6. Buradan tekrar 4 adet zincir. Evet. Bir sıra bu şekilde dolanıyorum. Ve bu sıram bittikten sonra bir sıra daha yapıyorum. 4 trabzan, 6 trabzan ve 8 trabzan ve zincir ağlarıyla geçiş yapıyoruz. Bir üst sırada burada bakın biraz bol oldu zincirim. Bir zincir eksiltebilirim. 3 veya 4 zincirle geçebilirim. Siz de modelin duruşuna göre, elinize göre ayarlayabilirsiniz. Evet, sıramı dolandım, tamamladım. Başladığım yerle birleştirdim. Birinci sıramızda 4, birinci sıramızda, ikinci sıramızda 6, üçüncü sıramızda 8 tane trabzanımız oldu. Hep zincir ağlarıyla geçtik. İlk sıramızda 5 zincir, 4 zincir. Bu sırada da 3 zincir çektim. Modelin duruşuna göre zincir sayılarını ayarladım. Şimdi artık modelimizin etrafına sık iğne ve kirpikler yaparak tamamlayacağız. Şöyle kameramı bir kere daha netleştireceğim. Buradan önümdeki zincir ağıma sık iğne ile geçiş yapıyorum. 1 2 3 tane sık iğne yapıyorum. Çok dolu dolu yapmayalım ki bir bolluk olmasın. Burada birinci trabzanın üzerine sık iğne yapıyorum. İkinci trabzanın üzerine sık iğne yapıyorum. 1 2 3 zincir çekip kirpiğimi yapıyorum. Sonra sık iğne yapıyorum. 1 2 3 tane sık iğnemi yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Aynı noktaya kapatıyorum. Kirpiğimi yaptım. 1 2 3 tane sık iğne yaptım. 1 2 3 zincir, kirpiğimi kapatıyorum. Şimdi buraya 1 2 3 tane sık iğnemi yaptım. 1 2 3 zincir, 1 2 3
3 tane sık iğnemi yapıyorum. Birinci trabzanın üzerine sık iğne yapıyorum. Ters işlem yapacağız. 1 2 3 zincir kirpiğimi yapıyorum. 1 2 3 tane sık iğne, tekrar 1 2 3 kapatıyorum. Tekrar 1 2 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 kapatıyorum. Bu şekilde sık iğne ve kirpiklerle modelimin etrafını bir sıra daha dolanıyorum. Evet, sık iğne ve kirpiklerimi yaparak modelimin etrafını dolandım. Gerçekten güzel bir çalışma oldu. Şimdi bu çalışmamdan bir tane daha yapacağım. Birleşimi nasıl oluyor merak ettim. Birleştireceğiz ve göreceğiz. İpimle modelim harika oldu hanımlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize kolay gelsin.